büyü ve tılsım üzerine yazılmış en tehlikeli kitaplar. Necronomicon, ölülerin çağrı kitabı ya da çıldırtan kitap olarak da anılır. Bilinen adıyla El-Azif Abdül El-Hazret isimli şanlı bir bedevi tarafından 699 yılında yazıldığı biliniyor. Kitabın yazımı tamamlandıktan sonra El-Hazret'in vahşice parçalanmış cesedi bulunmuştur. Kim tarafından nasıl öldürüldüğü bilinmemektedir. Orijinali 7 cilt olan kitapta geleceği tahmin edebilme üzerine çeşitli teoriler yer alıyor. Nostradamus'un yüzüklerindeki birçok kehanetin kaynağı bu kitap olarak gösterilmektedir. 1487 tarihli rahip Olaus Wormius imzalı Latince bir belgede son derece tehlikeli ve okuyan insanı etkisi altına alan bir kitap olduğundan bahsedilmektedir. Wormius başka bir yazısında kitabın çevirisi elime ulaştığında bir kısmını okudum ve ardından yaktım çünkü gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu. İnsanlar buna hazır değillerdi. Daha çok zaman gerekmektedir demiştir. Dünya Ortak Kitap Arşivi, Necronomicon ile ilgili kaynakları saklamak için söz birliği etmişlerdir. Necronomicon'un delirtici etkisi yalnızca gözle görülür fiziki sebeplerden ötürü değildir. Bu kitapta yer alan bilgilerde gerçekliğin çok farklı ve acımasız olmasından dolayı insanların dayatılan tüm sanal gerçeklikleri reddetmesiyle ortaya çıkan yokluk hiçlik hissidir. İkinci bir kitap ise Grimoire'dur. Bilinen ismiyle Kara Büyü kitabıdır. Ve müellifi farklı olan birden fazla Grimoire mevcuttur. Bu kitapların anlaşılması oldukça zordur. Büyü kitaplarının tamamını Grimoire kategorisine dahil etmek yanlıştır. Grimoire sınıfındaki eserler çok az kişi tarafından bilinen ölü lisanlar ile yazılır ve bilgilerin birçoğu vefkler yani birbirlerini tamamlayan şekiller içine gizlenir. Tılsımlı sözler ancak işinin ehli tarafından tatbik edildiğinde olumlu netice verir. Tatbik ritüelinde tılsım çözen büyücü kırmızı bir mürekkeple onu bir kağıda yazar ve insan derisine sarar. Bu tür tılsımlı kitapların büyük bölümü pentagramlardan oluşur. Ne işe yaradığını bilmediğiniz sürece hiçbir şey ifade etmez. Aşağıda bahsedeceğim eserler de birer Grimoire örneğidir. Kenzul Havas, Türk yapımı korku filmlerinde çok karşımıza çıkmıştır. Kenzul Havas, Seyyid Süleyman el-Hüseyin'in eseridir. İslam dünyasında havas ilmi denilen bir bilgi alanı vardır. Burada belli dua sözcükleri ve muskalarla hayata müdahale etme amaçlanır. Bazı zamanlarda durum dua etmenin ya da kötü giden şeylere müdahale etmenin çok ötesine geçerek büyü halini alır. Öyle ki kitapta var olan bilgilerin kötü amaçlarla kullanılması ya da alemler arasındaki ilişkinin çizilen sınırları aşması durumunda ölümlere sebebiyet verecek ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Baş ağrısından diş ağrısına, acısız ölümden öldürücü nazarlara kadar çeşitli konularda yazılmış vevkleri barındırır bu kitap. Havas ilmi için son derece donanımlı ve tecrübeli olmak gerekir. İslam bilimleri hususunda dünyanın en iyisi olan El-Ezher Üniversitesi'nde havas ilmi üzerine ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Tesiri kuvvetli olduğundan bu ilmin kötüye kullanılması geri dönülmez sonuçlara sebep verebilir. Örneğin eşiyle olan muhabbetini arttırmak isteyen birisi için Kenzul Havas'ta yer alan muhabbet vevklerinden birini samimiyetle okumak ya da kullanmak yeterlidir. Bu işin dua boyutudur ama bu vevkler üzerinde yani tekrarlamalar üzerinde oynamalar yapmak, bir insanın gıyabında tatbik etmek, aşık etmek ya da bağlamak niyetiyle alemler arası sınırları ihlal etmek ve başka canlıları kullanmak geri dönülmez felaketlere sebebiyet verebilir. Üçüncü bir kitap Kral Süleyman ya da Kral Süleyman'ın Anahtarı. Bilinen ismiyle Süleyman'ın Anahtarı. Bu kitaptan bahsetmeden önce şunu belirtmek gerekir ki Hazreti Süleyman
Yahudiler tarafından bir peygamber olarak değil, üstün güçlere sahip bir kral olarak görülüyordu. Bu sebeple Hz. Süleyman'ın sergilediği doğaüstü güçler, peygamberlik mucizelerinden ziyade sırrına vakıf olanların tatbik edebileceği gizli ilimler bütünü olarak tarif ediliyordu. Antik Mısır öğretilerine göre ruhları yeryüzüne davet eden bir kimse onlarla iletişim kurabilirse ruhlara istediğini yaptırabilir ve onların sınırsız güçlerinden yararlanabilirdi. Bunun için sırlar kapısını açan bir anahtar gereklidir. Bu anahtar ise tıpkı pentagramlarda olduğu gibi bir tür sihirli sözler ya da şekiller bütünüdür. Milattan önce 10. yüzyılda başlayan Kral Süleyman, daha doğrusu yaşayan Kral Süleyman, vakıf olduğu sırları sadık hizmetkarlarıyla paylaşarak bu bilgileri ağaç kabuklarına ve bakır levhalara kazıtmak suretiyle geleceğe miras bırakmıştır. Penteklas yani Süleyman anahtarı diye tarif edilen köşeli yıldızla gizlenen bu bilgilerin 16. yüzyılda yazıya aktarıldığı, belgelerin ise British Museum'da saklandığı bilinmektedir. 1888 yılında Liddell MacGregor Mothers tarafından İngilizceye çevrilen varlıklar kitap olarak derlenmiş fakat dijital ortama aktarılan birçok görüntüsü dışında kimseyle paylaşılmamıştır. Semboller üzerine çalışan okülistler Süleyman mührünü varlığı bilinen en önemli grimoire örneklerinden biri olarak tanımlamışlardır. Hz. Süleyman'ın mucizelerinden hareketle mührün gizemi çözüldüğünde astral seyahatlerin yapılabileceği ve var olan alemlerdeki tüm canlılarla irtibat kurulabileceği inanılmaktadır. Mısır'ın Ölüler Kitabı. Ölüler Kitabı çok büyük ve çok derin bir sır. 1758'de Cyprianus derinliğine ulaşılmayan gerçek kutsallığı bu kitapla tanıdım derken bir diğer uzman Lucian, Mısır dini bilmecelerle doludur. Konuyu iyice bilmeden ve hatta mistik deneylerden geçmeden asla küçük görmemeliyiz. Ne olduğunu bilmek için bu sırları tanımak gerekir diyordu. Bu kitap M.Ö. 2500 yılında yazılan piramitlerdeki hierogliflerin ve papirüslerdeki sembollerin çözülmesiyle gün yüzüne çıktı. Ölüler kitabındaki sırlar sayesinde ruh, Tanrı'nın ateşinde tutuşmaktan ve 42 yargıcın, sorgu melekleri önüne çıkmaktan korkmayacaktır. Tanrıların yazıcısı Tot, büyü sihir tanrısı, bilim tanrısı olan Tot ve mezar koruyucusu Anubis teraziyi dikkatle izlerken ölü insanlara karşı günah işlemediğini, saygılı olduğunu, zina etmediğini, tanrıları kızdıracak bir şey yapmadığını, öldürmediğini veya öldürmek için emir vermediğini, kimseye acı çektirmediğini, hırsızlık yapmadığını, hileli tartı kullanmadığını vesaire söyleyerek kendini savunmalıdır. Yani yeryüzüne gönderilen ve Tanrı'nın emirlerini içeren ilk kutsal kitaptan 1000 yıl önce bir de Mısır halkı nasıl erdemli yaşayacağını ve nasıl iyi insan olacağını biliyordu. Üstelik dahası var. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde erdemli bir insan olabilmek merdivenin en son basamağıdır. Yani ancak fiziki ihtiyaçlarını karşılayan, seven sevilen, üreten ve bir topluma ait olduğunu hisseden insanlar erdemli olabilme üzerine kafa yorar. Milattan önce 2500 yılından bahsediyoruz. Erdemli bir insan olarak yaşamak ve erdemli bir insan olarak ölmek için Mısırlılar bu kitabı yazmışlardır. O zaman bu adamların bu seviyeye gelene kadar birçok konuda ilerlemiş olmaları gerekmektedir. Bakın buraları çok dikkatle dinleyiniz. Bunu daha evvelki videolarımda şahsen kendim defalarca söyledim. Piramit kimin adına yapıldıysa o kişi öldükten sonra mumyalanıp oraya konulur. Piramit içerisinde mezar odasına yılda sadece 2 kez güneş girer. Ölen kişinin doğduğu gün ve tahta çıktığı gün. Piramitler incelenirken ilk kez keşfedilen mumyalardan radyoaktif madde ortaya çıkmış ve bu olaydan etkilenen 12 bilim adamı kansere yakalanarak yaşamını yitirmiştir. Maddenin kaynağı tespit edilememiştir. Piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cihazların
Bakın, piramitlerin içerisinde ultrasound, radar, sonar gibi cihazların çalışmamasının nedeni günümüzde hala çözülememiştir. Piramitler aynı zamanda dev bir güneş saatidir. Piramit levhalarına düşen gölge boyları sayesinde mevsimler, aylar ve saatler tespit edilebilmektedir. Biz bunları videolarımızda daha evvelden izleyenlerimize anlatmıştık. Aksi yorumlar alsak da bunları dile getirmiştik. Şimdi kitapların şahı olarak bilinen en tehlikeli tılsım, büyü ve tılsım kitapları arasında gösterilen Buni Risalesi'nden bahsedeceğiz. Altın varaklarla süslenmiş, el yazması bir kitap düşünün. Mevcudiyeti, müellifi, ismi cismi her şeyi bilinsin. Sefere giden padişahların gömlekleri bu kitaptaki tılsımlar ile süslensin. Daha evvelden bu tılsımlı gömleklerle alakalı bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. İşte cincilik ve büyücülük tarihinin en kıymetli eseri bu kitap, adı açıklanamayan bir kütüphanenin yüksek güvenlik kasalarında muhafaza edilsin ve kimse erişemesin. İşte o kitap, bu kitap hem de İstanbul'daki resmi bir kütüphanede saklanıldığı biliniyor. Hakkında birçok akademik araştırma yapılan, makaleler yazılan bir eserdir. Kitap, Cezayirli Ebul Abbas Ahmet bin Ali bin Yusuf el-Kureyşi el-Buni hayatı hakkında pek bir şey bilinmese de eseri üzerine yapılan yüzlerce araştırma mevcuttur. Buni'nin geliştirdiği sistemde sayılar ve harfler arasında anlam ve fizik birliği vardır. Çizilen geometrik şekillerle, yani oluşturulan vefkler ile birlikte kuvvetlendirilmektedir. Bu sayede varlıklara hükmetmek ve istenen vazifeyi yaptırmak mümkün oluyor. Bakın, yine tekrarlıyorum. Bazı varlıklara hükmetmek, bu sayede varlıklara hükmederek istenen vazifeyi bu kitaptaki bilgilerle yaptırmak mümkün olabilmektedir. Bunu diğer tılsım videolarımda çok açık bir şekilde İbn Haldun'dan, Razi'den örnekler vererek anlatmaya devam edeceğiz. Cinleri kullanarak yapılan işlere hüddam, işi yaptırana da hüddamcı, yani cinci denir. Buni, her işin cinler vasıtasıyla halledilebileceğini söylemektedir. Ve bu kitabı öyle yazmıştır. Yüzlerce sayfalık kitabında akla zar zor gelebilen, hatta gelmesi bile ihtimal dışında olan bütün sıkıntıların nasıl halledilebileceğini ve bunun için hangi cinin hizmetkar olarak kullanılacağını uzun uzun anlatmaktadır. Eser halen İstanbul'da resmi bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Adı ve numarası kesinlikle gizlenmekte ve sır gibi saklanmaktadır. Kimselere gösterilmemektedir. Evet arkadaşlar, önemli olan kitaplardan bahsetmeye çalıştık. Bunlardan bir tane Orta Asya kültürüne ait ırk bitik vardır. O da fal kitabıdır. Vakvelerden, yani vevklerden oluşan, birbirini takip eden, aynı şemalardan oluşan bir işlemle yapılır. İyi bir kitaptır diye başlangıcında yazılıdır. Onu da pek anlatmanın gereği yoktur. Ama bunun dışında bu birinci videomuz olacak. Çünkü İbn Haldun'dan bahsettik, Razi'den bahsettik ve İslam aleminde önemli yer tutmuş büyük alimlerin yapmış oldukları ve tılsımla alakalı paylaşımlar vardır, kitaplar vardır. Çözümü, büyü işi yapımı, sihir yapımı, bunlar nasıl kullanılacağıyla alakalı bilgiler olan ve çok büyük alimlerden bahsediyoruz. İsimlerini araştırabilirsiniz. Ben bile şaşırdım, yani bu şahısların böyle kitapları olduğuna dair araştırmalarım sonunda olduğu kanaatine vardık, gördük. Bunları okuyoruz, okumaya başladık inşallah. Sizlere de aktaracağız. Tabii hülasasını çıkarıp sizleri çok seviyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bazen çok parlaktır. Bakmayı ve görmeyi bilemeyen insanların gözlerini kamaştırıyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.